Bugün sizlere telefon faturası olmayan, internet istemeyen, çekmeyen bölgelere meydan okuyan bir mesajlaşma projesinden bahsedeceğim. Aynı WhatsApp gibi tek eksiği mavi tik yok, görüldü yok. Sadece mesajı gönderdim, inşallah karşı tarafa ulaşır duygusu var. Bu elimdeki cihaz ESP32'li olan model. Üzerinde OLED ekranı var ve encoder'ı var. Bu tarafta ise ESP8266 var. ESP32 kadar güçlü değilim ama işimi yaparım diyen mütevazi bir kardeşimiz. Aslında bu iki devre de birbirinin aynısı arkadaşlar. Yani burada da bir encoder'ı var. Ama benim elimde bir tane olduğu için buraya encoder takamadım. Fakirliğin gözü kör olsun diyelim. Ne yapalım? Ayrıca elimde olan OLED ekranlar bunlar olduğu için burada biraz büyük, burada da biraz daha küçük OLED ekran kullandım. Ama merak etmeyin, sistemin nasıl çalıştığını elimdeki bu malzemelerle de size rahatlıkla anlatabilirim. Birazcık bu cihazların birbirleriyle nasıl konuştuğundan size bilgi verip daha sonra yazılım kısmına geçerek birkaç deneme yapalım. Arkadaşlar bunlar birbirleriyle Mesh protokolü üzerinden haberleşiyor. Peki Mesh ne demek? Kısaca şöyle anlatayım. Hani 5-6 arkadaş halay çekiyorsunuz. Ortadaki bıraksa bile yanlar hala bağlı kalıyor ya. İşte Mesh de aynen öyle. Burada 2 kartımız var ama mesela 3 tane kart düşünün. Bu 3 kart birbirleriyle haberleşiyor. Bu ortadaki ayrılsa bile bu bununla bağlantı kurmaya devam ediyor. Veya bu tekrar aralarına katılsa otomatik tekrar bağlanıyor ve yine bu kartlar birbirleriyle bağlantı kurmaya devam ediyor. Bağlantı hiçbir zaman kopmuyor arkadaşlar. Bu kart çok uzakta bile olsa aradaki bu kart sayesinde önce bu bununla haberleşiyor. Daha sonra bu da bununla haberleşiyor. Yani bu uzaktaki iki kart aslındaki ortadaki kart sayesinde birbirlerine bilgi alışverişinde bulunabiliyor arkadaşlar. Yani birbirlerine başka kartlar üzerinden bağlanarak bilgi gönderebiliyor. Bu sayede yüzlerce metre öteye aslında bilgi aktarabiliriz. Bu yapıda Wi-Fi şifresi derdi yok. İnternet ID'si derdi yok. İnternet koptu mu, Wi-Fi'ye bağlandı mı derdi yok arkadaşlar. Yani bu sistemde teknoloji var, aşk var. Hem ESP32 için hem de ESP8266 için kodlarımız burada arkadaşlar. İkisi de aynı kod aslında. Sadece dediğim gibi OLED ekranlarla ilgili olan bölüm farklı. O yüzden bu birini kapatıyorum. ESP32'yi genişletiyorum. Burada zaten yorum satırı olarak her satırın başına hangi satırın ne işe yaradığını yazdık. O yüzden buraları anlatmayacağım. Gayet açıklayıcı bir şekilde yazıyor arkadaşlar. Yine de takıldığınız bir yer olursa bana sorabilirsiniz. Önemli olan birkaç husustan bahsedeceğim. Bu kütüphaneyi kullanabilmeniz için yüklemeniz gereken bazı kütüphaneler var. Ben bu kütüphaneleri yine videonun altındaki açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. O linkten kütüphaneyi zip olarak bilgisayarınıza indirdikten sonra buradan Sketch diyoruz. Library zip olarak yükle dedikten sonra kütüphaneyi indirdiğiniz yeri seçiyorsunuz. Mesela ESP Mesh dedikten sonra işte buraya indirdiğinizi varsayın. Bakın burada bu indirdiğiniz 3 kütüphaneyi teker teker aç diyerek yüklüyorsunuz her seferinde. Bu zaten kütüphanemizin kendi. Bu da bir tanesi ESP8266, bir tanesi de ESP32 için gerekli olan yan kütüphane diyelim. Daha sonra burada Mesh protokolünde Wi-Fi veya internet yok demiştik ama biz burada kendi Wi-Fi ID'mizi ve şifresini giriyoruz. Aslında Wi-Fi demeyelim de burada bir Mesh ağımızın ID'sini ve şifresini giriyoruz. Bunu biz kendimiz belirliyoruz. İstediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Sadece önemli olan buraya yazdığınız ID ve ismi diğer tarafta da mesela ESP8266'da da aynı olması lazım. Bakın burada buradakinin aynısı arkadaşlar. Önemli olan nokta burası. Burada da port seçiyoruz. Buraya bir şey yazmazsanız varsayılan olarak zaten 5555 geliyor. Onun haricinde anlatacağımız bir şey yok. Burada encoder okumamız var. İşte buton
encoder üzerindeki butonu kontrol ettiğimiz bölüm var. OLED ekranla ilgili bölümler var. Bu arada OLED ekran dedim. Burada OLED ekranla ilgili kütüphaneyi de yine kurmanız lazım. Bu kütüphane kısmına gelerek SSD 1306 yazdığınızda Adafruit'in bakın SSD 1306 kütüphanesi çıkıyor. Bende kurulu olduğu için remove yazıyor. Siz install diyerek yükleyebilirsiniz. Bu kütüphanede yükledikten sonra artık bu programı kartlarınıza yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yükledikten sonra da çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Ayrıca devre şemasını da yine ekranda görüyorsunuz. Hemen burayı bir duraklatın. Evet, duraklattınız. Şöyle bir göz gezdirdiniz. Kartlarımızı hemen enerjilendiriyorum. Bakın sağ üst köşede Not 0 diyor. Yani herhangi bir bağlı cihaz bulunmadığı anlamına geliyor bu. Daha iyi görmeniz için bunun altına hemen şöyle bir şey koyuyorum. Şöyle, evet. Bu cihazımı da hemen bağlıyorum. Evet. Enerjilendirdik ve şimdi bunlar birbirine bağlanacak. Evet, cihaz 1 dedi. Bakın Not 1 dedi. Şöyle kalsınlar. Bakın encoder'ı çevirerek harf seçebiliyorum. Mesela Davut yazacağım. Bu şekilde harfleri çevirerek tek tek Davut yazıyorum. Encoder üzerindeki butona basarak harfi seçmiş oluyorum. Bu arada böyle uzun mesaj yazmak için sabırlı olmanız lazım. Yani sevgilisine roman yazanlar için pek uygun değil. Ve uzun bir şekilde encoder'a basılı tutuyorum. Evet, mesaj gönderildi. Gelen mesaj Davut diyor. Ben burada 2 tane kartı örnek gösterdim ama siz burada onlarca kartı bu şekilde birbirlerine bağlayabilirsiniz. Aynı zamanda buradan gönderdiğimiz mesaj aynı anda bütün kartlara gidiyor. Ama istersek yazılımı geliştirip ben buradan sadece mesaj göndermek istediğim kartı da seçebilirim. Peki bu proje bize nerelerde lazım olabilir? Arkadaşlar videonun başında da dedim yani internete gerek yok, Wi-Fi ağına gerek yok, herhangi bir telefon şebekesine gerek yok. Mesela Allah korusun bir deprem anında altyapı çöktüğünde bu tarz bir modüllerle birbirlerinizle haberleşebilirsiniz. Veya hobi amaçlı haberleşebilirsiniz. ESP-NAV gibi kısa mesafelerde değil daha uzun mesafelerde de haberleşmemizi sağlıyor. Aslında buradaki iki karta da ben aynı kodu yükledim. Yani ESP32'ye farklı, 8266'ya farklı bir kod yüklemedim. Yazdığımız kodu hem bu karta hem bu karta da yükleyebilirsiniz. İki kartta da uyumludur, çalışacaktır. Örnek olması açısından ben burada farklı kartlar kullandım. Kodda sadece OLED ekranlarla ilgili bölümü değiştirdim. Çünkü buradaki ekran 128'e 32 piksel, buradaki 128'e 64 piksel olduğu için sadece ekranlarla alakalı olan bölgeyi değiştirdim. Böyle tek tek mesaj yazmak yerine hazır metinler seçip o şekilde de karşıya mesaj gönderebilirsiniz. Mesela ne haber, nasılsın, kaçta buluşalım gibi hazır metinler de buraya ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu projeyle ilgili bütün detayları videonun altında açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Devrenin şemaları, kodları, kütüphaneler hepsini orada bulabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda malzemelerimi aldığım yeri söylememe gerek yok. Tabii ki de tek adres Robo90 arkadaşlar. Gerçekten çok hızlı bir kargo yapıyorlar. Aynı zamanda güvenilir bir satıcı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de yine beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı zaten söylemiyorum. Bu tarz projelerin gelebilmesi için biliyorsunuz ki bizim tek motivasyonumuz sizden gelen güzel geri dönüşler. Bu yüzden arkadaşlar videoyu beğenin, abone olun. Sonraki videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.